Sanıyorum ki bir taç. Bunlardan görmüştüm müzede daha önce. Evet, yine çok güzel bir yerdeyiz. Kaya bloğunu kırarak altına indikten sonra çekime ara vermeden bulmuş olmamız bir şey beni çok daha mutlu etti. Evet arkadaşlar, öncelikle yıllarca bu işleri yapıp da hiçbir şey bulamayan arkadaşlar için söylemek istediğim bir iki şey var. Birincisi arkadaşlar, kimsenin lafıyla hareket etmeyin. İkincisi arkadaşlar, hazır bulunmuş bir şey, önünüze konmuş bir şey ya da size fotoğrafa atılmış bir şeyle sakın ilgilenmeyin. Bunların çünkü %99.9'u yalan, sahte şeylerdir arkadaşlar. Onun için bunlarla ilgilenip öncelikle zamanınızı hiç boşa harcamayın. Sadece kendinize güvenin. Kendinizin dışında güveneceğiniz en önemli şey teknoloji, bilim ve araştırma. Şimdi hemen en baştan başlayalım. Birincisi arazi. Bir araziye çıktığınızda ya da bir bölgeye gittiğinizde anlatılan hurafeler, yalanlar, dolanlar, arkadaşlar hepsinden arının. Yapmanız gereken tek şey var. Kanıt bulmak. Şimdi birazdan sizle birlikte bu geldiğim alanda yerde, yani toprak üstünde burada yaşam olduğuna dair öncelikle bir emare bulmamız lazım. Öncelikle bir yaşam emaresi. Yaşam emaresini bulduktan sonra bulunduğumuz alanda zaman geçirmenin anlamlı bir şey olabileceğini öncelikle kendimize kanıtlayalım. Kendimize bunu kanıtladıktan sonra da çalışma yapabiliriz. Bu çalışmaları da gerek yüzeysel olarak, yani sadece gözlemleyerek ya da teknolojiye, uygun teknolojilere sahipsek görüntüleme cihazlarıyla, yeraltı görüntüleme cihazlarıyla, yeni başlayan ve çok fazla ekipmana sahip değilsek de basit dedektörlerle aramalar yapabilirsiniz. Tabii Türkiye'de bu kesinlikle yasak, bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, bu geldiğim noktada, çıktığım bu bölgede gerçekten güzel emareler gördüm. Şimdi birazdan kalkacağım ve sizlerle birlikte alan taraması nasıl yapılmalıdır? Bulmanız gereken şeyler nelerdir? Bu bulduğunuz şeyler orada size yaşamın olup olmadığını ne şekilde kanıtlar, onlardan bahsedeceğiz. Örneğin ince kiremitler bulabiliriz. İnce kiremit parçaları bize neyi anlatır? Kalın kiremit parçaları bize neleri anlatır? Bunlarla ilgili sizlere küçük bilgilendirmeler yapmaya başlayacağım. Yüzeysel olarak alan nasıl taranır, nasıl aranır? Onunla ilgili çalışmamıza birlikte başlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi iki tane bulduğumuz çok güzel bir yapılmış kiremit, pişmiş kilden yapılmış çok güzel bir emareye rastladık. Evlerimizde mesela porselenlere baktığımızda arkadaşlar, daha gösterişli olan ev eşyalarına sahip olan insanların biliyorsunuz ki daha zengin insanlar oluyor genelde. Günümüzde de böyle, eskiden de böyleydi. Kalın ve daha düz olan parçalar bulmaya başladık. Bunlar da genelde yapıların çatılarında kullanılabilen taşları olabilir arkadaşlar. Hemen 2 adım daha hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Devam edelim. Birlikte arayalım. Sizle beraber bakın yürürken. Bakın o. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir testinin kulpu. Görüyorsunuz. Hop. Çok güzel bir testinin kulpu. Alan taranırken arkadaşlar, yani bu kadar net bir şekilde bir sürü emaresi olan bir yer. Bu bize neyi anlatıyor? Burada aslında bu bize burada çok fazla kişinin yaşadığını ve buranın bir yaşam yeri olduğunu, hemen şurada bir tane daha var. Buranın bir yaşam yeri olduğunu bize gösteriyor. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi daha büyük taş parçaları, kiremit parçaları, ev yapı malzemeleri görmeye devam ediyoruz. Şuna bakacağım.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tamamen bir küpün. Bu tamamen bir küpün parçası gördüğünüz gibi. Bir sürü insan yaşıyordu burada. İnsanların yaşadığı yerde ne olur? Öncelikle toprak kapları olur. Sonra kullanılan madenlere gelir sıra. Altın olabilir, gümüş olabilir, bronz olabilir, bakır olabilir. Bu tür madenleri de ne yaptılar? Kullandılar. Bunları öncelikle görsel olarak nasıl tespit edebileceğimizi sizlere anlattığımı sanıyorum. Bir alana gittiğimde alan ne kadar büyük olursa olsun 10 dakika içinde çapraz bir şekilde alanda yürüdüğüm zaman o alanda bir şey varsa zaten görürüm. Bu da ne ile doğru orantılı? Doğaya ne kadar çok çıkıyorsanız, güzel alanlarda ne kadar fazla geziyorsanız bu görsel olarak arkadaşlar yeteneğiniz gelişiyor. Öncelikle her şey bilimdir, tekniktir ve gerçekliktir. Siz bilimden, teknikten ve gerçeklikten uzaklaşırsanız hayal dünyasına dalarsınız. Bir sürü zaman kaybı ve bir sürü para kaybıyla karşı karşıya kalırsınız. Evet arkadaşlar, buradaki kaya araları ve işaretlere çok dikkatli şekilde bakmamız gerekir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok düzgün yüzeye sahip bir yapısı var. Çok düzgün. İşte böyle aykırı bir şey gördüğümde etrafına ya da altına çok dikkatli bakmak gerekiyor. Bu gördüğüm yapının ön tarafına doğru baktığımda herhangi bir çalışma ya da düzlenmiş bir yüzey arıyorum hemen. Arkadaşlar bu yapı da oymak için oldukça müsait, kum taşı dediğimiz yapı ve şurada gerçekten gördüğünüz gibi ilgimi çok düzgün bir taş çekiyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde büyük kapama, sanki buraya yerleştirilmiş gibi görünen bir yapı var. Ve şimdi ben bu yapıda biraz çalışmak istiyorum açıkçası. Çok enteresan yapıya sahip bir yerdeyim. Çok ilginç bir yapıya sahip burası. Bir miktar malzemesini yakınlara gömdürülmüş gibi bir görüntü var. Bakın hemen burada da yine çok eski bir kiremit parçası arkadaşlar. Bu alanda şimdi çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Gelişmeleri beraber gözlemleyelim. Arkadaşlar daha önce gösterdiğimiz taşı hemen solumuzda kalıyor. Birazdan tekrar göstereceğiz. Oradaki en düzgün ve dikkat çekici olan taşı bulduk. Ve onun altında arkadaşlar sesi dinleyin. Altta bir boşluk var. Şimdi burayı kırıp devam edeceğiz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Gördüğünüz gibi çok değişik taşlar çıkıyor. Oh, şimdi bakma zamanı. Bakalım sinyal alabilecek miyiz? Evet, burada sinyali alamıyorum. Burada yok. Ama işte arkadaşlar buraya yaklaşınca tam buranın altında. Evet. Tam buranın altında gördüğünüz gibi. Yani burada bir tane daha taş var arkadaşlar sanki. Evet. Şurada bir tane daha taş var. Acaba taşın altında mı saklı bir şeyler var? Öğreneceğiz. Arkadaşlar bunun güzelliği, gördüğünüz gibi büyük taşı da sizin önünüzde kırdık.
Şu anda da sizin önünüzde devam ediyoruz. Kameraya ara vermiyoruz ama dikkatli bir şekilde açıyoruz. Bu elenmiş toprak gibi bir toprak şu anda. Elenmiş toprak gibi yumuşak gidiyor. Kısmetimizde bir şey çıkacak mı göreceğiz. Evet, simsiyah bir toprak çıkıyor. Gerçekten ilginç. Henüz bir metale rastlayamadım ama dedektör burada bir metal olduğunu bize söyledi az önce. Kazmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, işte hala atmaya devam ediyor. Hala burada. Birazdan ulaşacağımızı sanıyorum. Çok güçlü geliyor sinyal. Sanırım az bir şey kaldı. Sinyal gittikçe yakınlaştı çünkü. Toprağın rengi de gerçekten enteresan, değişik. Daha ne kadar derinde acaba? Evet. Bir taç. Bunlardan görmüştüm müzede daha önce. Taşlara bakın. Evet arkadaşlar, bugün yine gerçekten çok güzel bir gün oldu.